Yıldızlar enerji üretemez duruma geldiklerinde ve kendi kütle çekimlerini taşıyamadıklarında patlar. Patlamalar bazen yıldızın ölüm evresinde meydana gelirken, bazen de halihazırda ölmüş çekirdeklerinde meydana gelir. Ölü yıldız çekirdeklerinin birbirleriyle çarpıştıkları anlarda da uzay zamanı çalkalayacak kadar şiddetli etkileşmeler olur. Patlamaları anladıkça sadece yıldızların yaşamı hakkında değil, aynı zamanda evrendeki ağır ve değerli elementlerin kaynağı hakkında da bilgi sahibi oluruz. Bu videoda patlama astrofiziği araştırma alanını yıldızlar ekseninde ele alacağız. Evren nasıl oluştu sorusuna cevap vermeye çalışan bilim insanlarının önemli bir bölümü, büyük patlama kuramı üzerinde duruyor. Yaşadığımız evrenin patlamayla oluştuğu kuramı kabul edilip yola devam edildiğinde, çok sayıda kozmik oluşumu, fiziksel süreci ve olayı açıklamak için kozmik patlamaları, hatta genellikle çok şiddetli ve enerjik patlamaları kanıt olarak kullanıyoruz. Evrendeki patlamalar, yıldız kaynaklı patlamalar ve diğer patlamalar şeklinde iki bölümde düşünülebilir. Bu yazıda ağırlıklı olarak yıldız kaynaklı patlamalara değineceğiz. Yıldız kaynaklı patlamalar o kadar farklı fiziksel süreçlerle ortaya çıkabiliyor ki, buna göre patlama sırasında açığa çıkan enerji miktarı büyük oranda değişebiliyor. Enerji çıkışları dikkate alınarak günümüz terminolojisinde bu patlamalar mikronova, kilonova, süpernova ve hipernova gibi sınıflara ayrılıyor. Bu patlama türlerinin yanında karşılaştırma yapmak ve daha anlaşılır olmak için nova ve gama ışın patlamalarını da yazımızda ele alacağız. Yıldızların yaşamını canlıların yaşamına benzetme, evrenin temel yapı taşı olan bu cisimleri anlatmak için sıklıkla başvurulan analojilerden biridir. Enerji temelli bu anlatımda E eşittir mc2 ile verilen madde, enerji dönüşümü sırasındaki termonükleer, füzyon, reaksiyonlarla yıldızlar kendileri, bağlı bulundukları gök ada ve hatta belirli ölçüde evren için sürdürülebilir beslenmeyi sağlar. Bir yıldızın öne çıkan en temel özelliği enerji üretip yaymasıdır. Bunun yanında yıldızları kararlı ve dengede olan sıcak plazma küreleri diye tanımlarız. Dengede olmak, yıldız olmanın şartlarından biridir çünkü denge bozulursa yıldız tanımı tartışılır olur. Patlama ve hatta öncesi olaylar, yıldızların dengesinin bozulduğunu açıkça ortaya koyar. Bazı yıldızlar patlama sonrası dengeyi yakalayabilse de patlamayla yıldız olmaktan çıkmaları da mümkün. Yıldız patlamaları denilince gökbilimi meraklılarının neredeyse tamamının aklına süpernovalar, SN gelir. Bunun için patlama isimlendirmelerinin birçoğunun içinde yer alan nova kelimesiyle nitelendirilen patlamalarla söze başlayalım. Yıldızların ölüm anlarında veya enerji üretimleri sona erdiğinde patlama geçirdikleri bilinir. Peki yıldızlar bunun dışında da şiddetli patlama gösterirler mi? 1572 yılında Tycho Brahe, Kraliçe takım yıldızında daha önce gökyüzünde o konumda görülmeyen parlak bir nesne gözledi. Daha sonra SN 1572 olarak adlandırılan ve aslında SN olduğu anlaşılan bu nesneye yeni yıldız anlamına gelen De Nova Stella, kısaca Nova adı verildi. Sonraları bir tür yıldız patlaması olan novaların parlaklığı aniden artan ve birkaç hafta veya ay boyunca parlaklığı azalmaya devam eden geçici astronomik olaylar olduğu anlaşıldı. Novalar, güneş benzeri, orta ve küçük kütleli yıldızların artıkları olan beyaz cücelerde gerçekleşen patlamalardır. Bu patlamalar, bir üyesi beyaz cüce olan çift yıldız sistemlerinde gözlenen ani parlaklık değişimleriyle kendini gösterir. Bir beyaz cüce ile bir kırmızı dev yıldızdan oluşan bir çift yıldız sisteminde, kırmızı devden beyaz cücenin yüzeyine yoğun hidrojen içerikli gaz akışı olur. Böylece beyaz cücenin yüzeyinde bir hidrojen örtü meydana gelir. Bu sırada sıcak beyaz cüce yüzeyindeki hidrojeni ısıtır ve sonunda ısınan hidrojen, füzyonu başlatacak şekilde tutuşur.
Enerjideki ani artış, nükleer füzyon patlaması kaynaklı ani parlama olarak gözlenir. Patlamada nesnenin ışınım gücü 10.000 kattan daha fazla artabilir. Bu sırada yıldız aniden parlar, hatta bazı durumlarda sönük cisim gökyüzünde çıplak gözle görünür hale gelir. Benzer şekilde gözlenen novalardan biri V1369 C'dir ve 14 Aralık 2013 tarihinde çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek şekilde 3,3 Kadir parlaklığa ulaşmıştır. Şu andaki parlaklığı ise 13 Kadir'den sönüktür. Gökyüzünde yaklaşık 2 senede bir çıplak gözle nova patlaması, o bölgede daha önce görülmeyen parlak bir nesne olarak gözlenebilir. Klasik nova, tekrarlayan nova ve cüce nova gibi farklı türlerde novalar vardır. Bazılarında beyaz cücenin üzerine bileşen yıldızdan gaz beslemesi devam eder ve füzyon tekrar ateşlenir, böylece patlamalar sürekli devam eder. Beyaz cücenin ateş alarak parlaması olarak adlandıracağımız ve beyaz cücenin dağılmadan kaldığı bu nova patlamalarını SN patlamalarıyla karıştırmamak gerek. Anahtar kelimemiz nova artık daha açık olduğuna göre, yıldız kaynaklı patlamaları çıkış enerjilerine dayanarak küçükten büyüğe doğru inceleyelim. Bu yıl gökbilimciler yıldız kaynaklı yeni bir patlama türü keşfettiler. ESO, European Southern Observatory, Avrupa Güney Gözlemevi, VLT, Very Large Telescopes, teleskoplarının verilerini kullanan bilim insanları, beyaz cücelerin yüzeylerinde gerçekleşen patlamalar tespit ettiler. Ancak bu patlamalarda ortaya çıkan enerji miktarı, nova patlamalarındakinden düşük olduğu için patlamaya mikronova adını verdiler. Mikronovalardaki patlamanın kaynağı novalarla benzerdir. Çift yıldız üyesi olan beyaz cüceye yakınındaki bileşen yıldızdan hidrojen ağırlıklı gaz akışı gerçekleşir. Bu gaz sıcak beyaz cücenin yüzeyine ulaştığında hidrojen-helyum dönüşümü füzyon reaksiyonları tetiklenir. Novalar sırasında bu olay beyaz cücenin yüzeyinin tamamında gerçekleşir ve adeta tüm yüzey birkaç hafta boyunca yanar. Mikronovalarsa daha küçük ölçekte gerçekleşen ve yalnızca birkaç saat süren patlamalardır. Beyaz cücenin güçlü manyetik alanı, yakındaki bileşen yıldızdan gelen maddeyi manyetik kutuplarına doğru yönlendirir. Böylece hidrojen füzyonu, bölgesel olarak sadece manyetik kutup civarında gerçekleşir. Mikronova olayında patlamanın gücü novanın yaklaşık milyonda biri kadardır. Küçük denilse de aslında mikronova olayı da başlı başına güçlü bir patlamadır ve yaklaşık 1019 kilogram maddenin boyutları 320 çarpı 267 çarpı 200 kilometre küp olan asteroid Juno'nun tamamı veya Ay'ın kütlesinin 10.000'de 3'ü yanmasına eşdeğerdir. Mikrofüzyon parlaması olarak değerlendirilen bu olay, evrende ve özellikle yıldızlarda, hatta ölü yıldız çekirdeklerinde patlamaların ne kadar yaygın olduğunu gösterir niteliktedir. Klasik novalardan yaklaşık 1000 kat daha parlak patlamalar olan kilonovalar, iki nötron yıldızının çarpışmasıyla oluşur. Bazen çarpışma veya birleşme, bir nötron yıldızıyla bir kara delik arasında da gerçekleşebilir. Kilonovaların kısa süreli güçlü elektromanyetik radyasyon yaydığı düşünülüyor. Bilim insanlarına göre bu durum, ölü yıldız çekirdeklerinin birleşmesi sırasında oldukça izotropik olarak üretilen ve atılan ağır R işlem, hızlı nötron yakalama süreciyle demirden daha ağır bazı elementlerin oluşumunun açıklandığı nükleer reaksiyon, çekirdeklerinin radyoaktif bozunumundan kaynaklanıyor. Bununla birlikte SN'lerin 10 ila 100 kilonovaya eşdeğer patlamalar olduğunu da belirtelim. Bilim insanları değerli metallerin, altın, platin ve benzeri ve ağır elementlerin SN kaynaklı olduğunu düşünüyordu. Evrendeki element bolluğu ile SN gerçekleşme sıklığı dikkate alındığında, bu miktarda elementin oluşmasının yalnızca SN'ler ile açıklanamayacağı anlaşıldı. Kilonovaların keşfi, onların da ağır ve değerli elementlerin oluşmasındaki kaynaklardan biri olduğunu gösterdi. Kilonova ve SN'lerin her ikisi de kara delik üreten süreçler olabilir.
Buna karşın aralarında bazı farklar vardır. SN'ler, büyük kütleli yıldızların çekirdeklerinin çökmesi sonucu meydana gelir. Ancak kilonovalar, iki nötron yıldızının çarpışmasıyla oluşur. SN patlamasında ortam sıcaklığı 1 milyon santigrat derece değerlerine ulaşırken, kilonovalarda ortam sıcaklığı 10.000 santigrat derece civarında olur. SN patlamalarında birkaç ay parlama gözlenirken, kilonovalarda parlama birkaç yıl kadar sürebilir. Bununla birlikte kilonovaların evrendeki en şiddetli patlamalarından biri olan bazı gama ışın patlamalarıyla da ilişkili olabileceği düşünülüyor. Örneğin Aralık 2021'de tespit edilen GRB 211.211A gama ışın patlamasının gerçekleştiği bölgeye dair optik devam gözlemleri burada hızla sönen bir kaynağın olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca bu bölgeden kızılötesi bantlarda beklenenden ışınım ışınım alındı. Gökbilimciler, nötron yıldızlarının birleşiminden sonra ortaya çıkan enkazın, birleşmede oluşan platin ve altın gibi radyoaktif elementlerin bozulmasıyla görünür ve kızılötesi ışık yaydığını düşünüyor. Bu enerji çıkışı kilonovanın kaynağı olarak görülüyor. Örneğin GW170817 kaynağından tespit edilen kütle çekimi dalgalarından birkaç saat sonra görünür, ışık ve kızılötesi emisyonu gözlendi. Birleşmeden sonra birkaç hafta boyunca optik ve kızılötesi bölgede, sonrasında ise X ışını ve belki radyo dalgası gözlemleri kilonovalar hakkında önemli bilgiler verebilir. Böylece farklı tür patlamalar arasında bağlantılar kurulabilir. Örneğin gama ışın patlamalarıyla kilonovalar. Büyük kütleli yıldızlar enerji üretemez duruma geldiklerinde çekirdekleri çöker ve bir patlama geçirir. Buna süpernova, SN patlaması denir. İki tür SN patlaması vardır. SN tip 1 ve SN tip 2. Tip 1 diye adlandırılan SN patlamaları aslında 1A gerçekleştiğinde beyaz cüceler patlayarak parçalanır. SN tip 2 patlamaları ise oluştuklarında kütleleri 8 güneş kütlesinden büyük olan yıldızlarda gerçekleşir. Bu yıldızlar çekirdeklerinde füzyon tepkimeleri sona erdiğinde dış katmanlarını atacak şekilde patlar. SN tip. Bir patlamaları beyaz cüce kaynaklı olup çift yıldız sisteminde beyaz cücenin kütle çekimsel bağlı bileşen yıldızından aldığı maddeyi taşıyamaması nedeniyle ortaya çıkar. Beyaz cücede biriken madde, elektron yozlaşmasının destekleyemediği sınıra geldiğinde çekirdek çöker ve ısınarak füzyonun aniden başlamasına yol açar. Çekirdek yozlaşmış olduğundan sıcaklık artarken basınç değişmez. Bu nedenle beyaz cüce genişleyip soğuyamaz. Sıcaklık artışının devamı füzyonu da gittikçe hızlandırır, bir süre sonra elektronlar artık yozlaşmış halde kalamayacak duruma gelir. İdeal gaz gibi davranmaya başlayan madde, beyaz cüceyi aniden genişletip patlamasına sebep olur. Patlama sırasında beyaz cüce tamamen parçalanır. Bu esnada ilgili nesne, bulunduğu gök adadan daha parlak görünebilir. Bu nedenle patlama yapan gök cisimleri, uzaklık ölçümü için hassas kandiller olarak değerlendirilir. SN tip. Birlerin tayflarında hidrojen çizgileri gözlenmez. SN tip 1B ve 1C türlerinin farklı olarak büyük kütleli yıldızların enerji üretimi durma aşamasına geldiğinde geçirdikleri son büyük patlamadan önce gösterdikleri patlamalar olduğu ve dış katmanlarının farklı oranlarda kayıpları ile ilişkili veya enerji üretimindeki kararsızlıklar ile ilgili olduğu düşünülüyor. SN tip 2 patlamaları, büyük kütleli yıldızların enerji üretimi sonlandığında gerçekleşir. SN tip 2'ler, nötron yıldızı veya kara delik üreten patlamalar olarak da anılır. Novalarda sadece yıldız yüzeyinde patlama olur. SN tip 2'de ise büyük kütleli yıldızın çekirdeği çöker ve aniden patlayarak büyük miktarda kütleyi uzaya fırlatır. Büyük kütleli yıldızlarda çok sayıda karmaşık termonükleer reaksiyon sonucu çekirdekte en son demir üretilir.
Yıldız çekirdeği demiri füzyonda daha ağır elementlere dönüştüremeyecek duruma gelir ve demir çekirdek hızla çöker. Bu esnada çekirdek sıcaklığı 100 milyar 0 santigratın üzerine çıkar. Bu süreçte dış katmanlar ilk anda çekirdekle beraber çökmeye başlasa da ani bir enerji çıkışıyla bu katmanlar şiddetli bir şekilde dışarıya fırlatılır. Bu esnada açığa çıkan enerji tüm gök adayı günler, bazen haftalar süresince gölgede bırakacak kadar büyüktür. S-N tip 2 patlaması sırasında Güneş'in tüm yaşamı boyunca üretip uzaya yaydığı enerjiden daha fazla enerji açığa çıkar. Patlama sırasında demirden daha ağır bazı değerli elementler, altın, gümüş ve benzeri ve bazı atom altı parçacıklar oluşur. Başlangıç kütlesi yaklaşık 8 ile 20 güneş kütlesi aralığında olan yıldızlar, çekirdeklerinde füzyon reaksiyonları sonlanıp S-N tip 2 yaşadıktan sonra nötron yıldızına 20 güneş kütlesinden daha büyük başlangıç kütlesinde sahip olanlarsa kara deliğe dönüşür. S-N tip 1'lerden farklı olarak S-N tip 2'ler tayflarında hidrojen çizgileri gösterir ve patlama sırasında çok daha büyük miktarda, bazen 5 güneş kütlesinden fazla kütleyi yıldızlar arası ortama salar. Bizim gök adamıza benzer bir gök adada ortalama olarak her 50 yılda bir S-N meydana gelir. Bunun anlamı, gözlenen evrende her 10 saniyede büyük kütleli bir yıldız S-N patlaması geçirerek ölüyor. Çoğunluğu teleskop kullanılarak olmak üzere her yıl 25 ile 50 arasında süpernova keşfediliyor. Çeşitli uygarlıklar teleskop keşfedilmeden önce gökyüzünde belirledikleri ani parlamaları kayıt altına almıştılar. Sonrasında bunların S-N tip 2 patlamaları olduğu anlaşıldı. Kaydedilen en eski S-N tip 2, Çinli gökbilimcilerin milattan sonra 185 yılında tespit ettiği RCW86'dır. Kayıtlar bu nesnenin gökyüzünde 8 ay boyunca parladığını gösteriyor. En çok bilinen S-N tip 2'lerden biri de yengeç bulutsusunu oluşturan S-N patlamasıdır. Bu yıldız patlaması Çinli ve Koreli gökbilimciler tarafından 1054 yılında kayıt altına alındı. Patlama o sırada o kadar parlaktı ki gündüz bile görülebiliyordu. Çok enerjik S-N patlaması olan hipernovalar, S-N'lere göre 10 ile 100 kat daha fazla parlama gösterir. Vahşi patlamalar da denilen hipernovalar nadiren ortaya çıkar. Bugüne kadar sadece birkaç düzine hipernova keşfedildi. Bu nedenle bazen sınıflandırılırken S-N ile karıştırılır. Genellikle S-N tip 1C'ye benzer görünür, ancak olağan dışı geniş tayfsal çizgileri aşırı yüksek bir genişleme hızına işaret eder. Hipernovalar, süresi 2 saniye ile 1 dakika arasında değişen uzun süreli gama ışın patlamaları, GRB, Gamma Ray Burst, üretme mekanizmalarından biridir. Bunlar aynı zamanda süperparlak süpernovalar olarak da anılır. Hipernova, kütlesi 30 güneş kütlesinden büyük kütleli yıldızların çekirdek çöküşlerinden kaynaklanan yüksek enerjili bir S-N'dir. Bir hipernovada oluşan jetler, çok yüksek enerjili gama ışın patlamalarına da yol açabilir. Çok büyük kütleli bir yıldız, yakıtı bittiğinde çökerek bu özel S-N türünün oluşmasını sağlar ve sonunda dönen bir kara deliğe dönüşür. Bu kara delik bir toplanma diski ve neredeyse ışık hızında hareket eden iki jet ile çevrilidir. Çekirdek çökme modeli, yıldızın kalbi veya merkezindeki yapı ve tepkimelerle ilişkilidir. Çekirdekteki birleşme reaksiyonlarında üretilen enerji, yıldızın merkezinden dışarı doğru bir kuvvet oluşturarak çökmesini engeller ve onu dengede tutar. Bir elektron ve bir pozitronun birleşimiyle bir gama ışını oluşurken, bunu tersi olan bir tepkimede gama fotonu ayrışarak elektron ve pozitron ortaya çıkarabilir. Bu tepkimeler, büyük kütleli yıldızların çekirdeklerinde sürekli meydana gelir ve onların dengede kalmasını sağlar. Ancak bu denge, küçük bir miktar da olsa bozulursa, büyük bir çekirdek çöküşü başlayabilir. Hipernovalar,
aynı zamanda gama ışını jetlerinin birkaç saniye ile birkaç saat sürebilen yüksek enerjili parlamalar kaynağıdır. Bu gama ışını jetlerinin, patlamalarının, jetler içindeki çarpışmalarla oluştuğu düşünülüyor. Bu jetleri gözlemlemek, yalnızca bizim doğrultumuzda gerçekleştikleri zaman mümkün. Bu nedenle göremediğimiz çok sayıda GRB olduğu sanılıyor. SN sonucunda nötron yıldızı veya kara delik ortaya çıkabilirken, hipernovalar sonucunda kara deliğin oluşması kaçınılmazdır. Hipernova patlamalarının her 200 bin yılda bir, SN'lerin ise 50 ile 100 yılda bir meydana geldiği tahmin ediliyor. Evrendeki patlamaların büyük çoğunluğunun yıldız kaynaklı olduğu anlaşılıyor. İnsanlık yaklaşık 2000 yıldır gökyüzünde patlamayla oluşan bu aydınlanmaların farkında. Son 30 ile 40 yıldır da patlamaların kaynakları ve türleri hakkında bilgilerimiz katlanarak arttı. Mikrodan kilonovalara giden farklı patlama sınıfları belirlendi. Bilim insanları gerek yıldızları ve gök adaları, gerekse element oluşum ve dönüşümlerini daha iyi anlamak için patlamaların peşinden gitmeye devam edecek.